Merhabalar. Bugün ağaç videosunu çekeceğim. Nasıl sulu boyayla ağaç yapılır? Tabii ki tek bir kuralı yok. Çeşit çeşit ağaçlar var. Bu benim ağacım olacak. Sizin yaptığınız da sizin ağacınız olacak. Dünkü yapmış olduğum sonbahar ağacı daha çok sararmış, kızarmış yapraklara sahipti. Aynısı olmasın diye bugünkü biraz daha yeşil ve sararmış yapraklara sahip olacak. Öncelikle her zaman resme zaten arka plandan, eğer açık bir alansa da uzaktan yakına doğru gelinir. Bu yüzden önce gökyüzümüzden birazcık başlayacağız. Zaten çok gözükmeyeceği için şöyle açık bir gökyüzü mavisiyle daha çok dış kenarlarına gelecek şekilde sürüyorum. Bu şekilde bırakırsam burada izler oluşur. O yüzden o izlerin oluşmaması için fırçamı temizleyip suyla sadece beyaza ulaşana kadar şuralara doğru beyazlaştırıyorum. Yine kenarlara mavilerimden sürüyorum. Gökyüzü olduğu için serbestçe sürebilirim şöyle. Arada küçük boşluklar bırakabilirim. Gökyüzü yapmak çok keyiflidir. Orta kısmı ağacımı çalışacağım için buraları sadece suyla, sınır oluşmasın diye. Yani bu şekilde bırakırsam burada mavileri çizgi şeklinde kalır. O çizginin kalmasını istemediğim için buraları suyla geçişler yapıyorum. Islakken de bu kenarlara küçük mavi dokunuşlarla yine gökyüzüme devam ediyorum. Hatta orta alanı çok ıslatmaya da biliriz. Çünkü burasının hemen kurumasını bekleyeceğimiz için fırçamızı temizledikten sonra suyunu peçeteyle fazla suyunu aldırıp sadece geçiş sağlayabilirsiniz. Çok bir suya gerek yok orada. Aşağılarda da biraz maviliklerim olsun. Güzel bir tepelik olsun burası. Evet. Sınır oluşmasın diye buralar gözükecek özellikle. O yüzden nemli fırçamla buralardan geçiyorum. Evet, gökyüzümüz bu kadar. Eğer kağıdınızın ıslaklığını çok emin değilseniz yandan eğilerek bakabilirsiniz. Parlak olan yerler hala ıslak demektir. Benim şu kısmım kurumuş gözüküyor. Çalışmama başlayabilirim. Önce açık renklerden başlayacağım. Sulu boyada genelde zaten hani kural budur. Açıktan koyuya doğru gidilir. Ama tabii daha detaylı bir şeyler yapıyorsanız direkt en koyudan da başlayabilirsiniz. Güzel doğal bir yeşil elde etmek önemli resimlerimizde, doğa resimlerimizde. Daha önce aslında bunun bilgisini vermiştim paylaşımlarımda ama oradan arayıp bulmakla uğraşmamanız için tekrar boyama hazırlarken bu bilgiyi vereyim. Doğal bir yeşil elde etmek istiyorsanız paletinizdeki normal yeşil renginizi yalnızca kullanmamalısınız. İçine mutlaka doğallaştırmak için biraz kırmızı ya da kızıl kahve, okır sarı, yani bu renkleri katıp istediğiniz tonda güzel doğal bir yeşil elde edebilirsiniz. Daha açık bir yeşil elde etmek istiyorsanız kırmızıyı kattığınızda yeşil koyulaşacaktır. İçine sarı ekleyip ya da okır sarı ekleyip daha açık bir doğal yeşil elde edersiniz. Ama normal yeşilinize, paletinizdeki normal yeşilinize direkt sarı ekleyerek rengini açtığınızda o doğal bir yeşil olmayacaktır. Kırmızıyı mutlaka eklemenizi öneririm. Bu önemli bir bilgi. Çok dikkat ettiğim bir bilgi. Bakalım nasıl bir ağaç olacak. Açık sarılarımla başlıyorum. Her resim yeni bir heyecan, yeni bir oluşum. Şimdi şöyle sayfama bakıyorum. Sayfamın çok dışına taşmıyorum. Şu kenarlara çok gitmiyorum. Şu orta alanda şöyle bir elipse yakın yuvarlak. Baktığınız zaman bir hoşunuza gidecek bir ağaç
şekli oluşturmaya çalışacağım. Bu arada 10 numara fırçamla yapıyorum. Hepsini değil tabii ki, şu başlangıç kısmını. Fırçamı küçük küçük darbelerle şu dışlarında şöyle çıkıntılar oluşturacak. Bunlar tabii böyle düzgün olmayacaklar. Çünkü bu doğal bir şey olduğu için çok muntazam ve çok aynı şeyleri yaparsak resmimiz çok hoş olmaz. Dünkü ağacımda daha küçük küçük öbekler şeklinde yapmıştım. Bu sefer daha farklı bir ağaç yapacağım. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Göreceğiz hep birlikte sonucu. Şimdilik şöyle genel olarak zemin oluşturuyorum. Ağacımın hem genel bir şeklini oluşturmuş oluyorum. Hem de şu arada bazı boşluklar bırakıyorum. Oralara küçük dallar yapabilirim. Bu bana fikir verecek olan ağacımın zemini. Yani ağacımın dış hatları bununla sınırlı olacak. Bu yapmış olduğum şekilde. Belki daha sonra istersem yine ufak tefek eklemeler yapabilirim. Şimdilik bu bana fikir veriyor. Sarıyla önce başladım. Hafif nemliyken sarıları aralara yeşiller ekliyorum. Yine onlar da serbest. Bu sefer fırçamın ucuyla bakın. Komple fırçamı bastırmıyorum. Sarıyı yaparken daha çok fırçamı bastırmıştım. Bu sefer fırçamın ucunu kullanıyorum. Eğer çok rahat yapamıyorsanız daha ince bir fırçaya da geçebilirsiniz. Size kalmış. Arada boşluklar bırakıyorum. Yani boşluk derken sarı alanlar da bırakıyorum biraz. Komple her yeri yemyeşil yapmıyorum. Sarıları komple kapatmıyorum. Çünkü ağaçları biliyorsunuz ne kadar hani bütün gibi gözükse de kendi içlerinde dalları var ve her biri aslında ayrı bir daldan çıkmıştır. O yüzden arada sarılar da bırakıyorum ki onlar ışıklı alanlarım olacak. Hem daha sararan yapraklar uçlarda olduğu için hem güneş tepeden vurduğunda üsttekilerin daha aydınlık gözükeceği için üst kısımları üst kısımmış gibi düşünüyorum. Yani bütünün sadece üstü burası olarak düşünmeyin. Burada bir öbek var. Buranın öbeğin üst kısmı da mesela burası ışık alıyor. Şurası ışık alıyor. O yüzden buralara dokunmuyorum. Şuraları mesela daha sarı bıraktım. O yüzden kendi içinde kendi içerisinde ışık gölge oyunları yapıyorum. Burası zaten alt kısmımız. Buralara doğru da yeşilleri getiriyorum yine. Bu arada çok açık kullandım farkındaysanız. Çünkü yavaşça bir geçiş oluşturmak istiyorum. Direkt en koyuya girersek resmimiz çok çabuk bir şekilde en açık ve en koyuyu barındırırsa yine doğal olmaz. Evet. Ve son olarak demeyeyim yani bu ıslakkenki çalışmamızın son kısmına da biraz kahverengiyle yeşilimin ya daha doğrusu yeşilimin kahverengi miktarını birazcık arttırıyorum. Daha kahvemsi. Çünkü işte sararmaya, kurumaya başlamış ağaçlar gibi düşünelim. Birazcık da buralara küçük küçük, çok daha minik yani bu sefer diğerinden. Yine bir öbek düşünüyorum ve bunun alt kısmı. Bakın şu açıklığa girmiyorum. Burası bir öbek gibi düşünüyorum ve buralara doğru hafifçe. Şurada bir öbek düşünüyorum ve şuralara azıcık. Yani kendi içinde minik öbekler var ve buralara hafif hafif koyuluklar giriyorum. Kahverengilikler giriyorum. Böyle bir ağaç çalışmadan önce bol bol ağaç resimlerini incelemenizi öneririm. Nereleri açık, nereleri koyu. Çünkü gözünüzde canlandırmak resmi çok önemlidir. Gözünüzün önünde bir şey oluşturabiliyorsanız, bir canlandırma yapabiliyorsanız o zaman resmi çok daha kolay yaparsınız. Şimdi artık kalın fırçamı bırakıyorum. Çünkü daha detaylı yapraklar yapmaya başlayacağım. 6 numara fırçama. Bu arada ben Winsor Newton Kotman 111 serisini kullanıyorum. Gayet iyi fırçalar. Kesinlikle öneririm. Yıllarca kullanırsınız. Şimdi yeşillerimden devam edeceğim.
Artık birazcık daha yeşillerimi belirginleştirmek istiyorum. Şöyle. Az önceki açıklıktan birazcık daha bir tık daha fazla boya almış olacağım. Ki zaten az önce zeminim de çok ıslaktı. Mesela şuralarda hala ıslak, bakın. Dokundurduğumda dağılıyor. Kurumaya başladıkça bu dağılma izleri azalacak. Fark etmez. Ben küçük küçük fırçamın ucuyla bu dokunuşları yaparken de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Böyle yan yana aynı şekilde dokunmayın lütfen. Yani bir muntazamlıktan kaçınmanız çok önemli. Eğer her şeyi çok düzgün yaparsanız hiç doğal gözükmez. Doğada hiçbir şey mükemmel düzgünlükte değildir. O yüzden özellikle altını çizmek istiyorum. Serbest. Kimi büyük, kimi küçük, kimi işte ince uzun olabilir. Biraz fırçanızı hafif oynatabilirsiniz. Biraz sağa doğru kaydırabilirsiniz. Yani şu fırçayı ne kadar rahat oynatırsanız o kadar doğal yapraklar elde edersiniz. O kadar doğal görünümler elde edersiniz. Bakın az önce sürmüş olduğum yeşillerin, açık yeşillerin olduğu yerlere sürüyorum. Sonra buralara kahverengiler gelecek. Buralara da sarılar gelecek. Şu an orta tonum diye bahsedebileceğim yeşilden. Yani asıl hakim rengim yeşilden devam ediyorum. Ve minik minik dokunuşlar yapıyorum. Bakın her biri birbirinden farklı. Bir de neye dikkat ediyorum? Şurası kahverenginin hemen üstü dediğim yer. Burada birbirlerine değebilirler yeşillerim. Burada yeşillerin birbirine değebilirler. Fakat sarılara doğru gittikçe bakın birbirinden uzaklaşan ve ayrılan noktalar yapıyorum. Yine birbirlerinden farklı boyutlarda. Böylece doğallığı yakalayabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim farklı bir yerde. Şimdi burada da böyle aralıklı yaparsam, burada da böyle aralıklı yaparsam, böyle sadece hepsini yan yana böyle dizersem o zaman doğallığı yakalayamam. Yapmam gereken şey alt kısımların birbirlerine değiyor olması. Çünkü buradakiler daha sık. Dalların uçlarına doğru gittikçe seyrekleşiyorlar ve birbirlerinden yavaşça uzaklaşıyorlar diye düşünebiliriz. Ve dediğim gibi her biri farklı şekillerde ve boyutlarda olsun. İlla nokta olmak zorunda değil bakın. Hiçbirine nokta diyemeyiz. Bir iki tanesine belki nokta diyebiliriz. Bu şekilde serbest vuruşlar. Hep öbekler şeklinde düşünelim yine de ağacımızı. Ve şuraları da küçük küçük dokunuşlar yapabilirim birbirlerinden ayrı. Yan yana değiller bakın. Biri aşağıda, biri yukarıda, biri onun çaprazında dağınık bir şekilde. Farklı farklı dokunuşlar yapıyorum. Yine bile bakın buralar biraz ıslak olduğu için daha birbirlerine kaynaştılar. Ama onlar kötü değil. Kesinlikle güzel olacak. Ağacımız böylece hacimlenmiş de oluyor farkındaysanız. Koyular, açıklar. Resmin temeli zaten. Açık, koyu ve orta tonlar. Kara kalem de yapsanız, yağlı boya da yapsanız. Ne çalışırsanız ister renkli ister renksiz. Bir resme hacim veren şey en koyu, en açık ve aradaki sonsuz ton geçişlerini ne kadar uygulayabilirseniz resminiz o kadar hem gerçekçi olur. Tabii gerçekçi olmasını istiyorsanız, bu da parantez. Daha özgün çalışmalar da yapıyor olabilirsiniz. Ama gerçekçi bir şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle bu ton geçişlerine, renk geçişlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onlar ne kadar sonsuz tonlar barındırırsa içerisinde o kadar doğallığı yakalarsınız, gerçekçiliği yakalarsınız. Evet, böyle devam ediyorum. Evet, şimdi de sarılarıma geçiyorum. Daha uç kısımlara. Hatta bunu isterseniz daha ince fırçamızla yapalım. İyice en ince fırçaya geçtim. 3 numaraya geçtim. Tabii ki çok daha ince fırçalarımız var ama bu çalışma için yeterli. Şöyle. Çünkü bunlar daha uçlarda. Daha minik minik dokunuşlar yapmak için kendinizi zorlayacağınıza daha ince fırçaya geçebilirsiniz. Daha seyrek seyrek yapıyorum bu sarılarımı. Yeşillerin üzerlerine de gelecek.
Uç kısımlarına dediğim kısımlara. Ya dediğim gibi kendi içlerinde yine bir grup olarak düşünelim bunları. Ve şu uç kısımlara doğru gelecek. Yeşillerin üzerine de gelecek. Çünkü aralarda mutlaka sarılar var. Hepsi bir bütün olduğunda ağacımız hacimli gözükecek. Belki araya birkaç tane biraz daha turuncumsu, yani birazcık daha kızarmış bir iki bir şey atabilirsiniz. İstiyorsanız hiç karıştırmaya da bilirsiniz. Şöyle devam ediyoruz. Minik minik dokunuşlar yapıyorum. Bazıları birbirlerine değiyor. Uçlara doğru birbirlerinden daha ayrılar. Bunun altını çiziyorum. Aslında temel olarak hepsinde yaptığım şey bu. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum gibi geliyor ama asıl işin sırrı burada. Dikkat etmeniz gereken şey bu. Uçlara doğru daha aralıklı. Bir iki tanesi birbirine değiyor olabilir. Ve burada farkındaysanız yeşillerin direkt üstüne çok gitmiyorum. Gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Yeşillerin üzerine gelebilir. Fakat daha çok sarı yerlerde, yeşillerin uçlarında, şu aradaki boşluklarda, sarılarda, kahverengilerin olduğu yerlere gelebilir. O da çok sıkıntı değil. Çünkü zaten son noktada üzerine kahverengileri yapacağız. Ne olur sarılarımızı kapatmış oluruz. O yüzden kahverengiye geldi ne yapacağım diye düşünmenize hiç gerek yok. Oralara geldiğinde de yine kahverengilerle zaten üzerinden geçeceğiz. Sıkıntı değil. Şimdi mesela eğer şuralara biraz kızıllık koyduysam biraz buralara da koyacağım. Çünkü ağaçların genelde biliyorsunuz böyle bir yönleri önce böyle daha bir kızarmaya başlar. O yüzden bu tarafa biraz kızıllık koymak istedim. Yine kendimi alamıyorum. Kızıllara gitmeden duramıyorum. Evet. Tekrar sarılara geri döneyim yoksa ağacımız yine kırmızı sarı bir ağaca dönecek. Şuralarda sarıları arttırmak istiyorum. Ağacın buralarına da ışık vursun. Evet, şimdi neyimiz eksik bakıyoruz. Gölgelerimiz eksik. Şu an daha çok açık renklerimizden oluşan bir ağaç oldu. O yüzden gölgeye ihtiyacımız var. Gölgelerimizde neyle yapacağız? Kahverengilerle. Yeşilinizin içine kahverengi katabilirsiniz. Ama hani gözükecek olan renk kahverengi olacak. İyice yaprakların hani gölgede kalmış halleri gibi düşünün. Sadece kahverengiyi kullanmaktansa kahverengiyle karıştırılmış yeşilleri kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle nerelere? Bunu şimdi daha dikkatli yerlere sürmemiz gerekiyor. İyice işte altta kalan, çok da kopkoyu sürmeyelim. Biraz sulandıralım fırçamızı. Suyunu da aldıralım peçeteye. İyice en koyu haliyle yoğun bir boyayı değil de yine sulu bir şekilde süreceğiz bu rengimizi de. Aralarda şu kahverengileri ilk başta sürmüştük hatırlarsanız oralara ve yine sürerken ne yapıyorum? Sürdüğüm yerde öncelikle dip, yani gene dip diyorum, şimdi dip deyince ne anlıyoruz? Buraya sürdüğüm kahverengilerin, bu bir öbekse bu öbeğin yeşillerin hemen altı dipler olmuş oluyor. Oralarda birbirlerine daha yakın değebilirler küçük bir alanda. Sonra yukarıya doğru yeşillerin üstüne doğru gittikçe birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Buralara dallar ekleyeceğiz. Yani sürmüş olduğunuz yerde bir gölge oluşturmak istiyorsunuz demektir. Ve o gölgeyi oluştururken küçük gölgeler oluşturun. Böyle uzun uzun çizgiler şeklinde değil. Bu küçücük bir alana önce birbirlerine değsinler. Sonra birbirlerinden
küçük küçük ayrılsınlar. Belki buralara doğru da çok az ama çok yukarılarda çok gölgeler oluşmaz. Daha çok şuralarda, yani bir yaprakların alt kısımlarında. Her yerlere yapmayacağız bundan. Şu orta kısımları daha çok yapacağım. Bakın en dışları zaten hiç yapmıyorum. Burası da gene önemli bir nokta. En dışlarda zaten çok fazla gölgemiz oluşmaz. Bakın şurada küçücük bir alanda birbirlerine değenler ve sonra birbirinden ayrılanlar. Bu da birbirinden ayrılanlar şöyle serbestçe dağılabilir. Yine şurada bir grup daha oluşsun mesela. Bu ağacımızın aynı zamanda biraz da şeklini de oluşturacak aslında. Şöyle şuralarda yukarılara doğru biraz yine dağılan. Hacmini bu şekilde sağlıyor bakın ağaç. Zaten bunları ekledikçe görüyorsunuz. Kendi içinde ağacımızın gölgeli olacak yerleri şu alt kısımlara da yapabiliriz. Zaten daha çok buralarda olacaktır. Önce birbirlerine değenler ve yukarıya doğru birbirinden daha küçükçe ayrılanlar. Yine dediğim gibi yan yana yapmaktan kaçının lütfen. Ne kadar serbest, ne kadar karışık, dağınık atarsanız o kadar doğal gözükecektir ağacınız. Şimdi burada rengim aslında kahverengiymiş gibi gözüküyor ama içinde yeşil var bunun. Paletime baktığımda daha çok yeşil olduğunu görüyorum. Ama buraya baktığımda kahverengi olduğunu görüyorum. Önemsizmiş gibi gözükebilir ama bunlar önemli detaylar. Sonuçta kahverengi gözüküyorsa hani niye uğraşayım ki yeşil katmakla diyebilirsiniz ama inanın o rengin içerisindeki yeşil bütünde, resmin bütününde bize doğallık katacaktır. O yüzden bunlar önemli detaylar. Bakın çizgi çizgi çok yapmamaya çalışıyorum. Birazcık daha karışık yapmaya çalışıyorum. Bu seferki ağacımın modelinin, türünün böyle olmasını istiyorum. Artık ismi nedir bilemiyorum ama bilen varsa, tahmin eden varsa yorumlara yazabilir, sevinirim. Acaba ne ağacı oldu bu diye. Böyle kendi içinde gölgeler oluşturuyorum. Nasıl oluyor? Hacimleniyor mu sizce? Arada bir resmimize uzaktan bakıp neresi daha gölge istiyor? Hacimlenmiş mi? Vuruşlarımı doğal yapabilmiş miyim? Onlara bir bakmanızı öneririm. Resme mutlaka çalışırken bir arada durup uzaktan bakmak lazım. Bu da yine her resim için geçerli. Yani sadece sulu boya için değil. Yapmış olduğunuz ne tekniği ise kara kalem, yağlı boya resminize durup arada bir uzaktan bakmalısınız. Hataları daha iyi görürsünüz. Ya da ne istiyor resim? Neresi daha açıklık istiyor, neresi daha koyuluk istiyor? Tabi sulu boyada bir kere açık kalması gereken yerleri koyulaştırdıysak tekrar geri açamıyoruz. Yani makbul olan açamıyoruz evet ama günümüzde modern sulu boya dediğimiz sulu boyada beyaz da kullanılıyor. Ben hala alışamadım beyaz kullanmaya. Mümkünse beyazlığı kendiliğinden bırakmaya çalışıyorum. Çünkü klasik sulu boya da böyledir. Makbul olan odur, beceri odur aslında. Beyazları bırakabilmek, ışığı bırakabilmek. Sonradan üzerine beyaz boya sürülmez. Çünkü beyaz zaten aslında sulu boyada örtücü bir boya olmuş oluyor. Ama sulu boya saydam bir boyadır. Örtücü bir boya değildir. O yüzden ben çok kullanmamaya çalışıyorum ama tabii ki bazı çalışmalarda işte gece yaptınız, diyelim ki gece gökyüzü yaptınız. O zaman ister istemez bir iki ışıltı atmak için kullanabiliyorsunuz. Onlar tamam kabul. Ama böyle bir ağaç yaparken beyazlıkları kendinden bırakmak daha hoş, daha önemli. Evet, nasıl oldu? En son resmimize gene bir bakarız. Neresi ne istiyor yine müdahale edebiliriz.
Şimdi artık gövdeye geçmek istiyorum. Yine orta fırçamı alıyorum. 6 numara fırçamı aldım. Güzel bir kahverengi hazırlıyorum. Koyu palet boyanızdaki koyu kahverengiyi biraz siyah katabilirsiniz. Siyahınız yoksa çünkü sulu boyada siyah ve beyaz olmayabiliyor. Siyahınız yoksa kendiniz elde etmek için paletinizdeki koyu renkleri kahverengiye katın. Mesela koyu bordo, koyu lacivert, koyu yeşil. Bunları zaten karıştırdığınızda bol miktarda da kahverengi koyduğunuzda o kahverengi bayağı koyulaşacaktır. Siyah katmışsınız gibi. Evet. Şimdi gövdemi yapıyorum. Gövdemi yaparken sol tarafa doğru yapacağım. Şöyle sol tarafına fırçamla şöyle bir düz çizgi çiziyorum. Yanına bir tane daha çiziyorum. Şöyle sulu bir şekilde. Ve hemen fırçamı yıkıyorum. Fazla suyunu peçeteye aldırıyorum. Çok aldırdım sanırım. Yapamadım. Bir daha deniyorum. Evet, şöyle fırçamı sürüyorum. Sadece su sürdüm bu yana ki şurada bir geçiş oluşması için. Şuraya tekrar boya verebilirim. Burası ıslak olduğu için buraya doğru bakın ilerleyecek. Bakalım, izleyelim. Sulu boyada böyle izlemek de önemlidir. Bakın, suyu çektiğim yere doğru gidiyor. Kendiliğinden doğal bir gövde oluşuyor. Kuruduğu zaman bunu göreceğiz. Orayı kendi haline bırakıyorum. İnce fırçama geçtim tekrar. Dallarımı yapacağım. Ağacın arasından gözüken dallarımı yapacağım. Yine aynı kahverengiyle ince fırçamla, çok sulu bir şekilde almayın ki inceliği koruyabilmek adına. Şimdi şurada arada gözüken bakın beyazlıklar var ya, oralara dallar ekleyeceğim. Önce bir tane böyle biraz daha belirgin bir dal yapıyorum. Sonra oradan çıkan ince dallar. Bunlar serbest. Artık kendiniz nasıl yapmak isterseniz. Çok fazla yapmanıza gerek yok zaten. Hani kendinizi bu anlamda çok kasmayın. Nereye olabileceğini düşünüyorsanız, mesela şu kahverengilerin altlarından gözükebilir. Çünkü bunlar zaten dalların nereleriydi? Altlarıydı. Değil mi? Şu yaprakların alt kısımları. Nereden çıkıyor bunlar? Bu dallardan çıkıyor. O yüzden daha çok bu kahverengi sürdüğümüz yerlere, daha doğrusu kahverengi noktalarımızın altlarına diyeyim. Yani yine burada yeşillerin ve sarıların olduğu yerlere, açık olan yerlere. Çünkü onlar aslında burası daha açık, daha seyrek. Yaprakların rengini bize daha doğru gösterebildiği yerler. Ve orada da bir açıklık olduğu için dalları görebiliyoruz. Dalları görebileceğimiz bir iki yer. Bakın bu arada gövdemize kendiliğinden bir ışık gölgesi oluştu. Şuraya biraz daha belirgin bir dal yapmak istiyorum. Yine onun da kendi içinde çıkan dalları olsun. Dalları yaptıkça ağacımız daha belirgin hale geliyor. Şurayı da şöyle birleştirelim. Şuraya da bir tane yapayım küçük. İlla hepsi kalın olup ince olmak zorunda değil. Arada sadece ince dallar da gözükebilir. Bunu da unutmayın. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Ortada bir merkez var. Ana gövde var. Sol taraftakiler bu ortadan dışarıya doğru gidiyor. Sola doğru. Sağ taraftakiler ortadan sağa doğru gidiyor. Bu yönlere dikkat etmek önemli. Bunlara dikkat etmezsek yine ağacımız doğal gözükmeyecektir. Çok fazla yapmaya gerek yok diyorum ama kendimi alamıyorum bir yandan da. Evet, şimdi gövdem, ağacımın gövdesi kurudu. Onun da üzerine bir iki doku yapacağım. Biraz daha güzel bir ağaç dokusu olsun diye.
Bu sol taraf gölgeli kısmı. Oraya bir iki tane önce dik sol tarafına doğru atıyorum. İnce. Ve gövdenin yuvarlak olduğunu düşünürsek aşağıya doğru şöyle kavisli şöyle bir iki çizgi atıyorum. Bu da yine gövdemizin hem yuvarlaklığını hem de bir ağaç dokusunu bize biraz verecek. Sol taraftan atıyorum, gölgeli taraftan. Sağ tarafa doğru çok az. Dediğim gibi yine bu bize ağacımızın dokusunu vermiş olacak. Evet. Şimdi diğer ağacımız da vardı. Bu ağacımıza da yapsak mı bilemedim. Belki şuradan küçük bir dal çıkarabiliriz. Çok büyük olmasın. Çok bu sefer benzeyecekler birbirlerine. Hep aynısını taklit etmeyelim. Evet, bence dallar yeterli. Arada bir uzaktan bakıyoruz yine. Ve tabii ki zeminimiz. Zeminimiz olmazsa olmaz. Artık paletimizde kalan yeşiller, işte kahveler, sarılar. Şöyle güzel bir karışım ortaya. Aşağıya doğru daraltıyorum. Burası bir tepelik olsun. Bu tarafa doğru da. Buradaki renginiz paletinizde kalan renklerden yapabilirsiniz. Ve bunun üzerine de yine tabii ki dökülmüş sarı yapraklarımız olsun. Şimdi ıslakken atıyorum birkaç tane. Sonra kuruyunca da atacağım. Bazı sarı yapraklar dökülmüş olsun. Hatta ağacımızdan aşağıya doğru dökülüyor olan sarı yapraklar da yapalım, değil mi? Şuralardan bakın şöyle birkaç tane. Neden olmasın? Rüzgarla birlikte birkaç yaprağımız dökülüyor olsun. Evet, bunlar hareket katıyor resmimize. Durağanlıktan çıkarıyor. Aşağısı kururken şuraya bir de kuş yapmak istedim. Kendimi birden Bobroz gibi hissettim. Bobroz'u anmadan duramıyoruz. Bir çılgınlık yapalım ve şuraya 2 kuş ekleyelim. Hadi bir tane daha. Evet. İnce fırçayla yaptım onu da yine. Birkaç kurumuş yaprak daha şuralara kahverengiler atıyorum. Bunlar kuruyan, yere dökülen yapraklar. Bakın artık kuruduğu için zeminimde ne olmuş oldu? Dağılmıyor. Zaten dağılmasını istemiyorum şu anda. Birkaç sarı yaprak daha atıyorum üstüne. Evet. İstiyorsanız biraz bir iki tane arada yeşil de düşmüş olsun. Bir iki tane de yeşil düşmüş olsun. Belki bir ot ağacın dibinden çıkmış. İşte böyle, bu kadar. Denemelerinizi bekliyorum. Lütfen, artık deneme istiyorum. Teşekkür ediyorum.